Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tamam, aferin kızım. Çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Görmüş olduğunuz bu rengarenk yazlık büstiyeri çalışacağız. Yapımı çok zevkli, çok basit. Ben bunu yıllar önce Pinterest'te görmüştüm, kaydetmiştim örerim diye. Çünkü renkleri çok hoşuma gitmişti. Turuncu ve pembenin uyumu bence gerçekten de muhteşem. Ama nasip şimdi oldu. Şimdi yaptım. Çok içime sindi benim. Ben çok böyle kısa bir büstiyer olsun istemedim. Biraz günlük hayatta giyebilmek için bir tık daha uzun istedim. Siz daha kısa da yapabilirsiniz veya daha uzun da yapabilirsiniz. Zaten görsellerini Instagram hesabıma yükledim nasıl durduğunu. Oradan daha net görebilirsiniz. Ekranda da şu an birkaç tane fotoğraf koydum. Net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi bunlara uygun olsun diye şöyle sevimli çiçek küpeler yaptım. Gördüğünüz gibi çok şekerler. Benim çok hoşuma gitti. Birlikte giyildiğinde de gerçekten böyle cıvıl cıvıl çok güzel oluyor. Bu çiçekleri de ördüm. Bu çiçeklerin de küpelerin de eğer tarifini isterseniz onu da farklı bir videoyla sizinle paylaşabilirim. İkisi şahane kombin oldu. Kullandığım ipten bahsetmek istiyorum. Ben şöyle ince pamuklu ip kullandım. Ama siz orta kalınlıkta bir koton iple de kullanabilirsiniz. 2 milim tığla başladım. Şu tepe kısmından 2 milim tığla başladım. Ama 2 milim tığ biraz böyle çok sıkı oldu. O yüzden de şu kısımdan sonra 3 milime geçtim. 3 milim daha güzel. 3 milimle başlamanızı tavsiye ediyorum. Yarım yumak turuncu, yarım yumak da pembe kullanarak bu büstiyeri elde edebilirsiniz. Ben her zamanki gibi S bedene göre hazırladım. Sizler kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Öncelikle şu kısımdan zincir çekerek başlıyoruz. Çektiğimiz zinciri göğüs ölçümüze tam denk getirin. Çok sıkmasın. Çok böyle üzerinize direkt yapışmasın. Böyle 2 santim falan pay bırakın. O şekilde kendi bedeninize göre uyarlayıp devam ettirebilirsiniz. Önemli olan çok bol veya çok dar olmaması, tam üzerinize oturması. Bir de üzerinize giydiğiniz iç çamaşırına göre ölçün. Mesela çıplakken veya da ince bir atletle falan ölçmeyin. Normalde kullandığınız iç çamaşırı neyse onu kullanarak göğüs ölçünüz o şekilde alın. Aksi halde normal günlük hayatta giydiğinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu şekilde çok cici bir çalışma. Ölçülerini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle bakın, eni 38 santim. Boyunu da paylaşalım. Boyu da 25 santim. Ben dediğim gibi çok uzun veya çok kısa yapmadım. Orta halde yaptım. Siz de kendi dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Bunun dışında söylemek isteyeceğim şey, elinizi lütfen sıkı tutmayın. Gevşek tutun. Bu çok önemli. Sıkı tuttuğunuz zaman hem örgünüzün duruşu bu şekilde olmaz. Hem de ölçüsü değişebilir. İkisini de istemeyiz. O yüzden de elinizi gevşek tutarak örebilirsiniz. Bu arada Instagram hesabım şu an ekranda görünüyor. Abone olup takip ederseniz çok sevinirim. Aynı şekilde YouTube'a da abone olup takip ederseniz yine çok mutlu olurum. O zaman keyifli seyirler. Kullandığım iple başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz ip Nako Kaliko ince. İnce olduğu için ben bunu 2 kat kullandım. Ve gördüğünüz gibi 150 tane zincir çektim. Tığım 3 milim. 150 tane zinciri orta ayarda çekiyoruz. Çok sıkı çekmeyin lütfen. Mümkünse gevşek çekin hatta. Şöyle düzeltiyorum. Ön yüzünü bana bakacak şekilde. Kıvrılma olmasın diye. Ardından ilk zincirime batıyorum ve bir halka oluşturacağım. Evet, kaydırdım. Katlarına ayrıldığı için biraz örümü zor oluyor ama pamuklu ipler genelde katlarına ayrılır. Bu dezavantaj gibi görünüyor aslında ama iyi bir şey. Evet. Ardından bir zincirle sabitliyorum. Evet. Şimdi fıstık yaparak başlıyoruz. Doladım, battım. 4 kez ve hepsini tek seferde toplayacağım. Evet, ilk fıstığımı bu şekilde yaptım. Şimdi bakın. Doluyorum. Bir tane zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum.
Bir tane çektim, beklettim, doladım. İkinciyi çektim, beklettim, doladım. Üçüncüyü çektim, beklettim, doladım. Dördüncüyü çektim, beklettim. Bu şekilde hepsini birlikte toplayıp sabitliyorum. Aralarda zincir yok. Direkt bakın doluyorum. Bir tane zincir atlayıp bir sonrakine giriyorum. Bir ilmek çıkarıp bekletiyorum. Doluyorum. Bir tane daha ilmek çıkarıp yine bekletiyorum. Doluyorum. Üçüncü kez ilmek çıkarıp bekletiyorum. Doluyorum. Dördüncü kez ilmek çıkarıyorum ve hepsini tek seferde toplayıp sabitliyorum. Bu şekilde ilk sıramızı fıstıklarla tamamlayacağız. 1 doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4 hepsini bakın tek seferde topluyorum ve sabitliyorum. Görüntü bu şekilde olacak. Fıstıklarımızı bu şekilde bütün zincirin çevresini doldurarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet, ben sıramı tamamladım. Zincirin etrafını böyle fıstıklarla doldurdum. En son olarak da ilk başladığım fıstığın tepesine battım ve sabitledim. Şimdi ikinci sırada renk değiştiriyoruz. Bu aşamada ben ipimi koparmıştım ama koparmadan yürüterek de gidebilirsiniz. Sonraları koparmadım. İlk bulduğum boşluktan sabitliyorum. Arada bir zincir doluyorum. Bakın bir sonraki boşluğa giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Evet, doluyorum. Bakın bir sonraki boşluğa giriyorum. Fıstıkların arasına ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir doladım. Bir sonraki boşluğa girdim. İkili trabzan yaptım. Bir zincir, bir sonraki boşluğa giriyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Bütün etrafını dönelim. Evet, geldim sıra sonuna. Bir zincir çekiyorum ve ilk başladığım trabzanın şöyle üstte bir tane zincirli kısım kaldıktan sonra yan tarafına batıyorum ve sabitliyorum. Ben burada ipimi kestim. Siz kesmeyin. Yürüterek pembe ipi ön plana çıkararak devam edin. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Onunla devam ediyorum. Bir sıra pembe, bir sıra turuncu şeklinde devam ediyor model. Herhangi bir boşluğa batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Bir zincirle yukarı çıkıyorum. Bulunduğum noktaya direkt sık iğne yapıyorum. Orta noktaya. Trabzanın tepesine geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Orta noktaya geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Trabzanın tepesine geliyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu sıra sık iğne sıramız. Trabzanın tepesine bir tane sık iğne. Aradaki bir zincirli kısma bir tane sık iğne şeklinde sıramızı tamamlıyoruz. Burada sık iğne sayısına dikkat edelim lütfen. Fazla veya eksik yapmayın. Bakın gördüğünüz gibi boşluklara bir, trabzanın tepesine bir şeklinde sık iğnelerimizi yapalım. Evet, sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Evet, sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi her tarafını sık iğne geçtim. Şimdi bakın ilk başladığım sık iğneye battım ve kaydırdım. Bir zincirle sabitledim. Yine ipimi kesmişim. Arkadan yürütüyorum. Yani kesilebilir ama kesmeden daha pratik oluyor. Onu sonradan ördükçe keşfettim. Ardından da bakın düğüm yapıyorum. Sıkı olsun diye.
Tekrar turuncu iple devam ediyorum. Yine sabitledim. Buradaki sık iğnelerden bir tanesine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Ardından da bir tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra doluyorum. 2 tane boşluk atlıyorum. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne batıyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. Burada yelpaze yapacağız. Birinci trabzanım. 2 3 4 5 ve 6. trabzanım. 6 tane trabzandan oluşan yelpaze yapacağız gördüğünüz gibi. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüsüne batacağız. Ve sık iğne ile sabitleyeceğiz. Birinci yelpazemizi yaptık. Doluyorum. 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne giriyorum. Yine 6 tane trabzanımı yapıyorum. 3 ikili trabzanlar yapıyoruz. 4 5 ve 6. Daha sonra yine sık iğne ile sabitliyoruz. Hep aralarda 2 tane sık iğne atlayarak sabitlerken de yeni yelpazeye başlarken de. Evet, şimdi aynı mantıkla sıramı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi yelpazelerden yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramın sonuna geldim. Şimdi en son altılı yelpazemi de yaptım. Şimdi ilk başladığım sık iğnenin dibine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi bu aşamada ben artık ip kesmemeye karar verdim. Çünkü burada çok ip yığını olacak. Örgümün çok böyle bölük pörçük görünsün istemiyorum. O yüzden de bu ipimi bekleteceğim. Hemen pembe ipime geçeceğim. Evet, pembe ipimi sabitlemek için şöyle son ördüğüm ilmeği açıyorum. İçinden geçiyorum. Turuncu ipimi de sıkıyorum bu aşamada. Şöyle bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Arkadan turuncuyu da sıkıyorum. Bundan sonra ipleri kesmeden devam edeceğim. Evet, pembe ipimi sabitledikten sonra bulunduğum noktaya şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Ve buraya pardon, tam orta noktaya gelecektik. Kucağımda oturduğu için dikkatimi dağıldı. Pembe ipimi, dur kızım dur. Pembe ipimi kaydırayım şöyle. Turuncuyu da iyice sıkılayalım. Bakın tam şu orta noktaya geleceğiz. Orta noktaya kaydırıyorum. Yani 2 trabzanın birleşim noktası sık iğne vardı ya, bunun üstüne kaydırdım. Şimdi 3 tane zincirle yukarı çıktım. Bunu bir trabzan sayıyorum. Aynı noktaya 5 tane daha trabzan yapıyoruz. Yani toplamda 6 tane trabzanımız olacak. 3 4 5 ve 6 tane trabzanımı yaptım. Şimdi geliyorum pelerimin, yelpazenin tam orta noktasına batıyorum. Ve buraya sabitliyorum. Daha sonra başına doluyorum. Şuradaki yine sık iğnenin üzerine batıyorum. Yine bu noktaya 6 tane trabzanımı yapıyorum. Birincisini yaptım. 2 3 4 ne o? 5 ve 6 tane trabzanımı yaptıktan sonra geliyorum bu tepe noktaya
batıyorum ve bir tane sık iğne ile sabitliyorum. Doluyorum. Yine bu boşluğa 6 tane trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu mantıkla sıramızı tamamlayalım. Evet, son yelpazemi de yaptım. Şimdi bu noktaya giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Daha sonra şuradaki ilk başladığım noktayı da tutuyorum. Kaydırıyorum ve sabitliyorum. Şimdi turuncu ipime geçiyorum. Her sırada renk değiştirdiğimiz için turuncu ipime geçtim. Şöyle ipi birazcık gerdirdim. Şimdi bir tane daha sık iğne zincir yaptım. Aynı noktaya batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 2 3 4 5. Şimdi bakın, şu araya batmadan bir sonrakine giriyorum. Yine sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. Yani her yelpazenin üzerine 6 tane sık iğne olacak şekilde 1 2 3 4 5 6 sıramızı tamamlıyoruz. Sık iğne sayımızın buradaki başlangıçtaki ile eşit olması lazım. Yani 150 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Belki 1-2 sayı çok değiştirmeyebilir ama daha fazla değişiklik yaparsanız modelinizde daralma veya genişleme olacaktır. Buna gayret etmenizi öneririm. Sık iğne sırasında sonuna geldim. Şurada 5 tane ile başlamıştık. 6 tane yapmamıştık şu yelpazenin üzerine. O yüzden şuraya batıyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Sık iğne sayımı tamamlıyorum. Daha sonra batıyorum, kaydırıyorum ve sıramı kapatıyorum. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Hemen pembe ipimi alıyorum. 1 2 3 kaydırma yaptığımız için sıkıyoruz burada. İpimiz kısalıyor, o yüzden 4 tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Bakın, bir tane sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp bir sonrakine giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıramı ikili trabzanlarla tamamlıyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın, bir tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum ve sıramı tamamlamış bulunmaktayım. Şimdi tekrar turuncu ipime geçiyorum. Evet, şöyle sabitleyelim. Şimdi bundan sonrası tekrardan ibaret. Şöyle orta noktaya kaydırıyorum. 3 tane zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi buraya kadar modelimizi anladıysanız eğer, bundan sonrası tamamen tekrardan ibaret. Tekrar bu sırayla başlayacağım. Buraya kadar öreceğim. Tekrar böyle bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar öreceğiz. Evet, yine fıstık sırasıyla devam ediyorum. Dörtlü fıstık yapıyorum. İlk yaptığım üçlü trabzanı bir fıstık saydım. Sonradan da 3 defa batarak fıstığımı topluyorum. 1 2 3 4 hepsini tek seferde topladım, sabitledim. Bu şekilde ikili ikili de alabilirsiniz. Tek seferde de toplayabilirsiniz. Fıstığın duruşu aynı olacak. Bir şey fark etmeyecek. Şimdi aynı şekilde devam edeceğiz alttaki gibi. Sıralamamız fıstık, trabzan, yelpaze, yelpaze, sık iğne, trabzan. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örelim. Daha sonra görüşelim.
Evet, ben büstiyeri istediğim uzunlukta ördüm. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Başta 2 milim tığla başlamıştım. Bakın çok sıkı geldi ilmekler bana ve örmekte zorlandım. Şu kısmı bitirdikten sonra şu aşamada 3 milim tığa geçtim. Çok daha kolay ördüm. Çok daha rahat ördüm. Videonun başında ekleyeceğim zaten 3 milim tığ. Umarım kaçırmazsınız. Onunla devam edersiniz. Şimdi ölçülerini paylaşmak istiyorum. Eni 38 santim, boyu da 25 santim uzunluğunda. Bir de şöyle askı yaptım ben. Daha önceki büstiyerlerime de yaptığım bu askı modelinden. Şimdi buna da yapacağım. Askının yerleştirme yerleriyle ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu üzerime denedim ve ona göre yerleştirdim. Buradaki sayıyla verince yani tam sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Çünkü yani siz daha sıkı almışsınızdır, daha böyle yapışıktır, daha dar bir alan olabilir. O yüzden de bence üzerinize giyin, bir çatal iğneyle yerlerini belirleyin, yardım isteyin. O yerlerini belirlesin, istediğiniz yerlere işaretlesin. Daha sonra o kısımlardan birleştirmesini yaparsınız. Şimdi askının yapımına geçelim. Evet, şöyle yine ipimi 2 kat kullanıyorum. 2 ipimi bir arada kullanacağım. Yani ince ipten toplamda 4 kat var elimde. Şöyle bakın, yine zincir çekmek için ipimi ayarlıyorum. Ay, zincir çekmeyi unuttum. Bakın çok gevşek bir şekilde çektim. Sıkı yapmıyorum. Daha sonra şu boşta kalan ipimi içe gönderiyorum. Ve bakın ilmeklerimi şöyle içinden girip hepsini birlikte toplayıp zincirimi yapıyorum. Daha sonra geliyorum, bakın ön kanadındaki ilmeğe giriyorum. Ve zincir çekiyorum. Bakın. Şöyle ön kanadındaki ilmeğe girdim ve zincir çektim. Ön kanadındaki ilmeğe giriyorum ve zincirimi çekiyorum. Şu çok katlı olduğu için anlaşılmıyor da. Şöyle bakın, daha net görünsün. İkisini birlikte. Yani normalde tek kat zincir çekmiyoruz. 2 kat zincir çekiyoruz. Bir dakika kızım, tamam takacağım. Gördüğünüz gibi ön kanatlarına batarak istediğim uzunlukta öreceğim. Daha sonra da dikeceğim büstiyerime. Onu takarız, tamam. Evet, bu şekilde istediğim uzunlukta örüyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle netleştirelim de. Evet. Evet, ben askı hazırladım. Ölçü isteyenler için yine de söyleyeyim, 40 santim, ama kesinlikle benimkiyle aynı yapın demiyorum. Kendi bedeninize göre ayarlayın. Yani omuz genişliği, darlığı, düşüklüğü, bunlar çok etkili. Şimdi yerleştirmeyi, dikmeyi yapacağım.
Evet, son olarak askıların dikiminden sonra gördüğünüz gibi büstiyerimiz hazır. Bu şekilde çok cici, çok tatlı bir büstiyer oldu. Üzerime giydim ve detaylı fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştım. Oradan ulaşabilirsiniz. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.